İyi günler sevgili seyirciler. Haber Aks'ta Engelsizsiniz programından hepinize merhabalar. Ben Mete Kahraman ve bugün yaklaşık 7 senedir sizleri Haber Aks çatısı altında her cuma saat 18.00'da yaptığım bu programı bugün bu taşlandıracağımı düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir mevzu ve çok önemli bir konuğum var. Uzun zamandır sizlere her zaman yeri geldiği zaman hatırlattığım bir mevzu var ki o da işitme engelliler olimpiyatlarının yani 23. yaz işitme engelliler olimpiyatlarının Atatürk'ün şehri Samsun'da yapılacak olması. Bu dünyanın en büyük 3. organizasyonu, spor organizasyonu olarak kabul ediliyor. Ve yani bunu bir kenara atmak bırakın, yani bunun farkındalığını yaşamanız bütün Türkiye açısından, Samsun açısından çok önemli bir şey ki bizim eğer ki bu organizasyondan hem sportif anlamda hem de organizasyon anlamında yüzümüzün akıyla çıktığımız zaman ülkemizin tanıtımı ve diğer büyük uluslararası organizasyonlarda ev sahipliği yapmamız açısından çok önemli bir referans olacağına inanıyorum. Ben bu konunun üzerinde zaman geçtikçe zaman geçtikçe yani her daim üzerinde durmaya çalıştım, söyledim, anlattım. Ve bugün de zirve programı yapıyorum. Kendi adıma da çok mutluyum çünkü bu olimpiyatların içinde olan ve mücadele eden artık A'dan Z'ye konuya hakim olan işitme engelliler koordinatörü, yani işitme engelliler olimpiyatları oyunlarının koordinatörü Sayın Serkan Baltacı benimle birlikte. Artık ondan işin hem içini hem organizasyon kısmını, neler yapıldığını, neler yapılması gerektiğini, çünkü şu an itibariyle tam tamına 65-66 gün kaldı. Bu sayılı bir zaman. Artık bundan sonra biz başarıya odaklanmış bir şekilde hedefe net adımlarla yürüdüğümüze inanıyorum. Bunu da tabii Serkan Bey'den ayrıntılı bir şekilde alacağız. Bize katılırsanız sevinirim diyorum ve konuğuma dönüyorum. Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Öncelikle şunu söyleyeyim ki gerçekten ne kadar yoğun olduğunuzu biliyorum. Bu üzerinde yani hem Spor Bakanlığı olsun hem sizler olsun ne kadar üzerinde ciddi bir şekilde durduğunuzu da biliyorum. Ama bana vakit ayırdığınız için de çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Yani şöyle ki ben teşekkür ederim. Biraz da dersimi çalışıp geldim ben. Şimdi öncelikle sizi araştırdım. Programı araştırdım. Türkiye'de zannedersem sadece engelliler üzerine yapılmış başka program yok. Yani bu kadar istikrarlı bir program da olmadı. Ben bu ne kadar uzun soluklu bir program olduğunu da biliyorum. Ne mutlu bize ki, ne mutlu koordinatörlüğümüze ki engellilerin işitme tarafında olan engellilerin olduğu bir organizasyonun olduğu şehirde şu anda hani sizin de programınız burada ve bir şeyleri artık hani bazı şeyleri sürekli bu işin ulaşımını, tesisini, konaklamasını konuşuyoruz ama işin merkezi olan işitme engellileri konuşma fırsatı olacağımız bir ortam. Ne mutlu bize davet ettiğiniz için biz çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ama ben öncelikle şunu da merak ediyorum tabii. Şimdi böylesine büyük bir organizasyon, genç ve dinamik bir haliniz var. Allah sağlık versin. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. İçindesiniz, koşuşturuyorsunuz. Serkan Balcı kimdir diye sorsak ilk önce, yani biz sizi tanısak. Aslen Adanalıyım. Bu üniversiteyi ve yüksek lisansı genel turizm üzerine yaptım. Turizm Fakültesi kökenliyim. Yüksek lisansını yine Turizm Fakültesi'nde tamamladım. Ardından ikinci üniversite olarak bir spor yönetimi okudum. Çok çünkü güzel. hani spor işini, spor organizasyonunu biraz da hani spor turizmi olarak gören, yani sadece organizasyon yapıldıydı, şehre bir katkısı, her anlamda bir katkısı olduğuna inanan biriyim. Haliyle tam olarak kendimi ifade edebildiğim bir alan olduğu için tecrübelerimle birlikte spor yönetimini de okuyarak biraz da farklılaştırma. Tam da yerini bulmuşsunuz. Aynen. Yani sizi seçenlere de teşekkür ediyorum. Buralara getirenlere dilerim daha da Çok yüksek kademelerde bizlerle birlikte olursunuz. Spor anlamında 2005 yılına dayanıyor aslında tecrübeler. 2005 yılından bu yana Avrupa Şampiyonaları klasmanında, atletizmde, daha sonra handbolda, akabinde de Mersin'de
gerçekleşen Akdeniz oyunlarında birçok ciddi tecrübelerimiz oldu. Hani Türkiye'nin de edindiği en ciddi tecrübelerden biriydi Akdeniz oyunları. Evet. Bu anlamda orada bir 3 yıllık bir çalışma süremiz geçti. Bunların tabii ki her Hepsi birer organizasyon tecrübe birer hem tecrübe hem de birer referans oluyor. Tabii. Yani her organizasyon bir sonrakine referans Tabii oluyor. ki. Bu anlamda bunların beraberinde daha sonra burası kısmet oldu. Sayın Bakanımız tarafından da Aralık ayında atanarak görevin başına getirildim. Aslında da Nisan ayından beri işitme engelleri olimpiyatların içerisindeyim. Yani farklı görevlerdeydik. Artık fiilen bu işin hani sorumluluğunu alan taraf olarak kendi ekip arkadaşlarımla birlikte Aralık'tan bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Anlıyorum. Şimdi gerçekten bilmiyorum, siz bana katılır mısınız? Yani ben diyorum ya, birçok etkinliklerin duyurusunu yaptım, içinde bulunanlarla konuştum falan ama bu gerçekten dünyanın 3. büyük spor organizasyonu olarak hani 1924'te Paris'te başlamış ve çeşitli çok önemli şehirlerde ne bileyim yapılarak bugüne kadar gelmiş ve 23.sü bize nasip olmuş. Aynen. Şükürler olsun ki böyle olmuş ve Samsun'da olmuş. Aynen öyle. Yani Samsun'un tarihi, Samsun'un Türkiye'deki yeri de çok özeldir. Hem buranın tanıtımı hem Türkiye'nin tanıtımı açısından. Ben gerçekten çok mu büyütüyorum, sizce de buna katılıyor musunuz? Ben çünkü uzun zamandan beri bunun çok önemli bir şey olduğunu her Yani- zaman duyurmaya çalıştım. Yani ne mutlu bu şekilde bölgenin de zaten en büyük tüm bölgeye yayılan bir gerek uydu tarafından olan bir kanalın hani bu Evet. şekilde bunu dile getirmesi bizim açımızdan çok önemli. Ama onun dışında şeyi belirtmek istiyorum. Ben ilk defa düzeltilmekten böyle çok fazla mutlu olduğum bir nokta var ki o da şu. Evet. Biz hep dünyanın 3. büyük organizasyonu diyoruz. Evet. Ama aslında olimpiyatlar ve paralimpik oyunlar tek Evet. bir organizasyon olarak görülüyor. Tabii, o da var. Haliyle bizim uluslararası komitemiz bu şekilde bir şeyler yayınladığımızda onların göreceği şekli İngilizce hemen düzeltme atıyor bize. 3. değil, 2. büyük spor organizasyonunu yapıyorsunuz diyor. Tamam, en azından Biz şöyle yanılmamışım. aynen, yok aslında biz Daha de da hep iyi öyle yapıyoruz. yapmışlar. Biz ısrarla yine 3. diyoruz. Çünkü biz şu anlamda, büyüklük hangi anlamda büyüklük? Branş sayısının ve ülke sayısının bir arada, yani multidisipliner dediğimiz bir arada bu kadar çok olan 3. büyük spor organizasyonu. Evet. Olimpiyatlar ayrı katılımcıları Tabii. biliyorsunuz. Paralimpik oyunlar ayrı katılımcıları. Biz ama burada üzerine Samsun'da çok da hem Deaflympics dediğimiz organizasyonun asıl adı Deaflympics. Orada bir katma değerimiz var. Evet. Şöyle ki hem Deaflympics tarihinin hem de en yüksek katılım olan en son Rio Olimpiyatlarında, Rio Paralimpik oyunlarında olan sporcu katılımının da üzerine çıktık burada. Evet, yani 73 ülkeden Yani Evet, 70 4.000'e yakın kişi gelecek. ön kayıt formları 73 şu anda resmi olan. Evet. Ancak bu son bizim Uluslararası Komitemiz ICSD Başkanı'na, Sayın Bakanımıza yolladığı bir teşekkür mektubu vardı. Şubat ayında burada gerçekleştirdiğimiz organizasyon Evet, sonrasında. Orada şu anda bizim başvurularımız devam ediyor. Bizde çünkü resmi olan ön kayıt form sonuçları. Şu anda 80 ülkenin üzerine çıkıyoruz ve 5000 civarı sporcu hedefliyoruz diyerek. 6.000 civarında katılım, pardon ben yanılmışım. 4.500'e Şimdi yakını sporcu mu? 5.000 diyelim. aynen. Şimdi işte 4500. Çok ciddi bir rakam yani bu. Bu çok ciddi bir rakam ve en son Paralimpik oyunları Rio'dakinin üzerine çıktık. Ve Deaflympics tarihinin de en yüksek katılımı. Evet, o kesin. Yani tamam. bu anlamda biz biraz da hani Türkler olarak enleri seven bir Evet, milletiz. evet, Bu bize evet. ayrıca bir şevk veriyor aslında. En Kesinlikle. yüksek olacak. Bir yandan da büyük bir sorumluluk veriyor ama. Bu çok ciddi bir sorumluluk ve biz şunu yapıyoruz. Ya dedik ki bu işin en güzelini kim yapmış, hangi ülke yapmış ve en iyi Deaflympics 2009 Tayvan kabul ediliyor. Yani nelerini iyi yapmış, neden böyle akıllarda kalmış falan diye bir araştırdık ve dedik ki biz ondan da iyi yapacağız. En son bir basında da haber oldu. Geçtiğimiz hafta Mayıs ayında bu yine yönetim kurulu buraya geldi. Düzenli aralıklarla denetimlere geliyorlar. Organizasyon hazırlıkları ne durumda, tesisler ne durumda? Daha sonrasında bir röportaj oldu arkadaşlarımızla. Ağzından çıkanlar birebir medyaya yansıdı. Ve şunu söyledi. Deaflympics tarihinde 93 yıllık bir organizasyon. 93 yıllık bir tarih var.
Tayvan'dan daha iyisi olacağını ben düşünmüyordum dedi. Kendisi de bizim Uluslararası Komitenin Başkanı, eski güreş olimpiyat şampiyonu var 2 tane. Daha iyisi olacağını düşünmüyordum dedi. Ama görüyorum ki Türkler daha şimdiden geçti bunu dedi. Öyle deyince ben şaşırdım. Ne yönden, hani bunu açın bize. Neyi bekliyor? Çünkü biz her organizasyonda her işte yaptığımız işi yapmaya gayret ediyoruz. Olağanüstü neyi yaptık dedi. Sizin dedi atletizm sahanızdaki yeni yapılan, biliyorsunuz ilk adımda. Evet. Orada dedi Deaflympics 23. yaz yazıyor dedi. Evet. O dedi bizim için dedi yapılmış bir şey dedi. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bütün dedi tesisleriniz yeni. Mevcut olanları yeniliyorsunuz. Karşımızda görüyoruz dedi. Güvenlik biz birçok soru alıyorduk. Karşılarında oturuyor bir emniyet müdürü yardımcısı, bir jandarma yarbay. Evet. Kendi üniformalarıyla. Evet. Hani her sorumuza anında direkt muhatap ve alanında profesyonel kişiler. Her geldiğimizde Yetkili profesyonel kişiler hazırlanmış tabii ki. Her gelişimize profesyonel hazırlanmış ortam. Şuna gayret ediyoruz. Biz ara toplantılarımız hep bizim için bir test organizasyonu gibi görüyoruz. Ne hizmet vereceksek biz havaalanından başlayıp misafirler yine gidene kadar aynı hizmeti veriyoruz. Bundan çok hoşnut kalmışlar ve Tayvan'ı şimdiden geçti Türkler dedi. Bu bizi ayrıca motive etti. Dedik demek ki doğru yoldayız ama bu işin sorumluluğunun çok büyük olduğunu, Evet, işte orada bir spor organizasyonun bir ülkenin prestiji olduğunu, bir ülkenin yüz akı olduğunu, ya şu an bunun dünyada farkındayız kesinlikle. spor organizasyonları kadar herhalde mesela ses getiren bir de terör olayları var ne yazık ki. Aynen. Yani Maalesef, çok üzücü. maalesef ki. Ama bir de başarılı spor organizasyonları olduğu zaman Kesinlikle. onun da yankıları uzun süre sürüyor. Yani- Ama başarısız olduğu zaman da çok uzun süre sürüyor. Yani işin enteresan kısmı şöyle söyleyeyim ki ben mesela şimdi bu kadar insan katılacak, bu kadar insanın güvenliği dediğiniz işte bunlar konaklayacaklar. Bunlar hep spor yapmayacaklar ki, gezecekler, Tabii ki, tozacaklar. kesinlikle. Bir yerlere gidecekler, gelecekler. Halkla iç içe olacaklar. Hani ne bileyim işte halkı görecekler. Yani Türk insanını tanıyacaklar. Türk insanının bu konuda insanlara nasıl bakış açısını, engelli Yaklaşımı insanlara, nasıl? Hı hı. yaklaşımları nasıl, bunları görecekler. Bunlar işte diyorum ya bizler için tam bir fırsat aslında. Aynen, kesinlikle. Yani biz bu fırsatı, hani ben birçok turnuvada birçok katılan kişileri görmüşümdür. Ya da kulüp başkanlarıyla yaptığım sohbet. Ya katılmış olmak için gidiyorlar. Bu Maalesef. böyle bir şey olmasın diyorum burada. Hem burada sportif anlamda hem de organizasyon manasında gerçekten bütün şartları zorlayarak alnımızın hakkıyla çıkmamız gerekir ki bunun getirileri çok kısa zamanda hemen gelecektir. Buna da inanıyorum. Yani bu kesinlikle öyle. Zaten bu işin olimpiyat gibi özelliğini kılan kısmı şu. Evet. Hani sadece bizim ülkemizde değil, birçok dünya Tabii. ülkelerinde olimpiyatta başarılı olan sporcular kendi ülkelerini, kendi normal hayatlarında, işte memuriyet hayatlarında, Tabii. okul hayatlarında ayrıcalıklar sunuyorlar. Bu Tabii tüm ülkelerde bu böyle. Haliyle spor Burs kısmında alıyorlar, burs alıyorlar kesinlikle bir şekilde. yani düşünün ki bir milli ligden işte beden eğitimi okunuyor bizim ülkemizde biliyorsunuz. Evet. O şekilde atamalar yapılabiliyor Tabii falan. ki yani. Yine aynı klasmanda hiçbir fark olmadan işitme engelliler için de aynı şey geçerli. Haliyle bu işi spor kısmında inanılmaz ciddi. Yani birebir zaten bizim ele aldığımız standartlar Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin biz Uluslararası Spor Organizasyonu yapmadaki standartları tamamen bunları biz hazırlayarak, bunları tesislerimize hazır ederek, ilerisini de düşünerek bu tesislerin sürekli hazır olması açısından bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Spor kısmı çok büyük ciddiyetle devam ediyor. Diğer taraftan söylediğiniz şey çok doğru. Yani başarısızlık da veya negatif yönler de daha sonra konuşuluyor. Bunu biraz önce yansıta gördüm ben. Olimpik havuzumuzu. Yani şu gün Rio'da yapılan olimpiyat oyunlarında yani yüzme müsabakalarının biliyorsunuz en popüler branşlardan biri. Tabii. Şöyle bir çadırla kapatılmış, yani geçici bir tribün yapısıyla kapatılmış. Sadece ortası havuz. İki fotoğraf gördüm, önce ve sonra diye. Sonrasını gösterdiler. Sonrası organizasyon dönemi bir fotoğraf. Yani bildiğiniz bir olimpiyat düzeni, sporcular falan tam bir olimpiyat havası. Ama tesisin esasını gösterdiler. Organizasyon bittikten sonra kaldırıldı. Yani portatif olan her şey kaldırıldı. Bildiğiniz açık bir sitenin havuzu gibi ondan biraz daha donanımlı bir havuz.
Ve şu anda havuz olarak, yüzme branşı olarak Günü ne kazandı? kurtarmak için değil aslında. Aynen ne kalıcı da kazanmış bir eser oldu? olmuş Kesinlikle. oluyor. O yüzden şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çok güzel bir slogan var. Geleceğe yatırım yapıyoruz. Evet. Yani Bu çok önemli çünkü bu konuda da benim de söyleyeceğim bir şey var. kesinlikle yani bu çok önemli. Günü kurtarmak adına değil de geleceğe yatırım yapılması, yani devamlı kullanılması, kullanılabilir Aynen. olması çok önemli. Yani bir fabrika anında istihdam yaratır. Tabii. Ama bir spor salonu, Tesisi. yani düşünün ki bir çocuk önce orayı algılıyor. Daha Tabii sonra ki. orayı kullanmaya başlıyor. Ya bu hem şehirler için hem de şehirlere turizm için, bütün şehirler, yani ne bileyim, çok önemli şeyler. Ben bu konuda hemen üzerindeyken mesela biz bir kış olimpiyatları yaptık. Olimpiyat Köyü Erzurum'da. Evet. Dünyanın masrafını yaptık. Aynen. Çok ciddi anlamda şeyler yaptık. Çok hızlı bir şekilde yapıldı. Fakat sonra bir anda orada keçi otlatan insanların fotoğrafları çekildi. Tabii şimdi ben Erzurum'da okudum. Oradan arkadaşlarım da var, evet. Onlar söylüyorlar. Şimdi yeni toparlanıp hatta dış ülkelerden birisine işte çeşitli şekilde konaklama, bu tip şeylerin, yani günü kurtarmak adına yapılan şeylerin bozulup da sonra yapılması daha zor. Yani daha büyük bir masraf gerektiriyor. En iyisi bir şeyi en güzel şekilde tam anlamıyla yapmak. Aynen. Geleceği de bu şekilde kurtarmak. Yani böylesine güzel bizim için de tecrübe oluyor tabii hepsi. Şimdi tabii biliyorsunuz hepsi tecrübe. 2011'de yapılmış. Şimdi 2017 Şubat ayında yine yapıldı. Evet. Ve giderken Avrupa Olimpiyat Komitesi Başkanı'nın bir sözü vardı giderken basın toplantısında, yani böyle dedi diye bizim söylediğimiz bir şey değil. Basın toplantısında direkt kameraların karşısında Türkler zoru başardı ve tarihin en iyi, en güzel EOF'unu, en başarılı EOF'unu gerçekleştirdiler. Evet. Yani bu bizim için çok değerli bir söz. Yani bir Türk olarak, ben o organizasyonun içinde değildim ama bir Türk olarak, bu millet, bu ülkenin bir ferdi olarak bu inanılmaz gurur verici bir şey. Kesinlikle. Yani düşünün ki biz her şeye rağmen, biz her türlü olumsuzluğa, her türlü olumsuz yansımaya çalışılan şeylere rağmen biz pozitif duruma çevirdik. Düşünün yani. O 18 yaş altı sporcularla biz bunu yaptık. Aynen, bu potansiyel kesinlikle var. Ve elimizden geldiğince artık dediğim gibi her kötü deneyimde de artık daha iyisini ders çıkararak şimdi ilk başta her şeyin de dört dörtlük olmasını herhalde onlar da beklemiyordur. Ama yani burada da çok büyük aksaklıklar olacağını ben kendi adıma takip ettiğim kadarıyla da beklemiyorum. Yani ama belki konaklama falan bir anda böyle bir insanın hani yığılım olacak çünkü bir anda. Hani o şey kısmında 40 bin artacak. 40 bin artacak. Şimdi işin o kısmına bakarken belki orada bir sıkıntı olabilir bir ilk etapta. Ama o da zaman içerisinde halkın da duyarlılığıyla, yani herkesin elini taşın altına koyarak, yani olayları kabullenip bu duyarlılık, bu farkındalıkla dayanırsa, davranırlarsa Samsun şehri bırakın 40 bini, 80 bini de çok rahat kaldırır. Yani kesinlikle, zaten şimdi bunu söylediğiniz şey çok doğru. 40 bin hangi şartlarda? Sadece biz bunu sporcu, katılımcı olarak düşünmüyoruz. Yani en bir alanda, örnek veriyorum, bir araba söz konusu olduğunda arabanın şoförünü düşünmek lazım. Bir açılış şöleni olduğunda oradaki dansçıyı düşünmek lazım. Bunların hepsi geldiğinde burada konaklayacaklar. Haliyle bu şartlarda bir tüm yüklenicileri de düşünerek, tüm çalışacak görevli, davetli kişileri de 40 bin bir nüfus söz konusu. Burada bu 40 bin kişiyi, şimdi herkesin sorduğu şu, burada merakları da gidermiş olalım. Bu kadar kişi nerede yatacak? Valla ben 5 kişiyi bizim eve alırım. Şimdi o zaman 40 binden 5'i düşün. 40 binden tamam, 39 geri kalanı siz düşünün. Yani ben şey olacak inşallah, bir daha kısmet olursa elim daha dolu geleceğim. Yoğunluktan şey oldu. Bir fotoğraflar var elimde. En son sunumumuzda gösterdim ben onu. Bir yurttan bir fotoğraf gösterdim. Dedim ki bana hani söyleyin. Uzak değil, Turgut Özal yurdunda. Hani konaklanacak yer birkaç görsen. Hani ben kendi adıma şunu da merak ettim. O odada hangi öğrenci kalıyor? O da direkt olarak denizi görüyor. Yani yüksek kat. Çok lüks bir yurt yanında. Yani Münevvere yaşlıdı. Geçtiğimiz bu Temmuz ayında biz test organizasyonları yaptık. 5 branşta dünya şampiyonası yaptık. Tüm yine test olsun da hadi köyde kalsınlar, o da test olsun dedik. Bir riskti bu. Hani daha köy hazır değil de düşünsenize, bir yıl var yani. Bir yıl önceden köyü hazırlamak mümkün değil.
Üniversite kampüsünün içerisinde Münevver Ayaşlı Yurdu. Biz dahil orada yattık. Hani yatalım ki bir eksiğini görelim. Neyim Evet. eksik olacak? Biz bir yaşayalım. Yaşamadan bilemezsiniz. Şöyle ki zaten. önünüz orman. Orayı görme fırsatınız oldu mu bilmiyorum. Aynen. Açıyorsunuz önünüz bir ormanlık, ağaçlık. Temmuz ayında ben kendim hani Çukurova insanı olarak orada nem nedir, sıcak nedir çok bilen rahat- biriyim. Evet, uyuyorum. Temmuz ayında ben burada inanın Üşüdünüz değil mi? üşüyerek yattım. Yani ama o alanın da bir özelliğinden Tabii, dolayı. tabii. Yine ilerisine gidin Samsun Kızyurdu ve buraları topladığınızda bir zaten 4500 Valla 4000 4000 5000 kişinin 2000 Yani- kişisi Samsun'da kalmasın da evlerine çoluk çocuğa karışık buralarda. Yani ben her şey iyi giderse ondan bile şey yapıyorum yani. Şimdi spor Çünkü dediğiniz yerleri insanlar mesela Turgut Özal Yurdu dediniz ama ben orada okuyup da okulu bitiremeyen insanlar biliyorum yani. yani Güzel bakın yerler bunlar. İşte dışından bunlar bizim güzel, için hep içinden- artı. Ve düşünün ki yani bir şey yapın hani birkaç yıl öncesine geçin bundan bir 10 yıl öncesini düşünün. Ranzalarda işte bilmem kaç Tabii kişi gri kalıyor. Şimdi ranzalarda artık DMO yazar. 3 kişi falan hani Tabii, biz tabii, şimdi 3 kişi mi değişiyor. yatıralım 2 kişi mi yatıralım lükse bakın yani, Yani, ne adı değil ne mi? yurt yani yurt falan Çevirip değil de orası. üçünü yan yana mı yatırsak falan. ama- Aynen kesinlikle. Yani bunlar tabii ki herhalde siz de hesabını yapmışsınızdır. Evet. Bunun altından kalkabilecek durumdayız. Kesinlikle. Ya ve şu anda şöyle söyleyeyim. Hani bakanımız bu konuda çok destek. Evet. Şey yapıyor hani oteller nasıl doldu mu? Yani bir kazanım ya bu. Hani her türlü bir kazanım. Biz bir Kesinlikle. spor organizasyonu yapacağız. Evet. Valla Biz ben onun peşindeyim ya. tesisimizi iyi Kesinlikle. kullanacağız. Evet. Ama bir diğer taraftan şöyle olacak. Otellerimiz doluyor. Esnaf bu otelde Tabii. kalacak olan daha fazla Şehre sabah gidecek bir de ne kahvaltısında bileyim yani daha fazla dolaşacak. peynir yiyecek. O Tabii. peyniri gidip marketten alacak. Bunu başka yerden almayacak. Alışveriş yapacak. Şehri tam anlamıyla kazanıp Sayın Bakanımız da bunun sıkı takipçisi yani en son 2 gün önce görüştük. Oteller doldu Ama- değil mi dedi yani. Yani Sayın Kılıç yani gerçekten bakanımız ben engeller üzerinde çok titiz ve hassas davrandığını ta geldiği zamandan beri en azından bunu hissedip görüyorum. Yani her zaman yanında. O da bunun bilincinde zaten en büyük güvencemiz o olabilir diye düşünüyorum. Gençliğin abisi Evet, yani sıfatına hani ben de kesinlikle. genç biri olarak Yani tamam gerçekten tam o anlamıyla konuda hak ediyor. elinden gelen her şeyi yaptırımları da yapacağına inandığım için ben bunun altından yani çok büyük ekstrem böyle enteresan saçma sapan şeyler olmazsa oha diyeceğimiz yani ya bu nasıl oldu ya falan diyemeyeceğimiz şeyler dışında ki olmaz inşallah. İnşallah. Çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Kesinlikle. Ee, Kesinlikle. Ve buradan da alnımızın akıyla çıkınca da bunun yankılarını çok kısa sürede yaşayacağımıza inanıyorum yani. Yani bu resmen bizim için dışarıya açılan hani şu son zamanlarda biraz da imajımızı karalama propagandası olsun falan filan. Yani bu tam yerine gelmiş bir fırsat biliyor musunuz? Aslında organizasyonun bitmesini de beklemedik biz onun için. Evet. Biz hani bunu açık söyleyeyim, şeffaf olalım. Herkes bizim insanımız. Biz hani Temmuz'dan sonraki dönemde talihsiz olaylarda bunu dediğiniz gibi karalama olarak imza kampanyası başlatan ülkeler bile oldu. Aman orada olmasın organizasyon falan diye. Ya futbol Bunu takımları başlatan- gelmemek için bir taraflarını uğraştılar. Bunu şöyle ifade edeyim size. Yine aynı ülkeler. Evet. Şubat'ta buraya geldiler. Delegasyon başkanları toplantısı yaptık biz. Ne oldu? Hiçbir şey. Normal bir hazırlığımızı yaptık. Biz geldiler. Daha sonra her şeyi gördüler ama A'dan Z'ye yoğun bir programdı. Tesisleri, hazırlıkları falan bir genel tüm bu işin aktörlerini gördüler. Karşılarında direkt biz belediye başkanı, vali, müsteşar, bakan bey falan herkesi sürekli gördüler. Tam destek, hazırlıkları iyi gidiyor falan. Biz daha sonra bir şey yapmadık. Bir kendi içimize bir memnuniyet anketi de yaptık. Hani o işin ayrı bir değerlendirmesi. Evet. Döndükten sonra bu tür hani karalama politikası izleyen ülkelerden yani şöyle ne olursun bizim için güzel bir haber yap diye rica etsem ben sizle Ancak bu kadar bir abi yaparım. kardeş olsam siz ancak bu kadar güzel bir haber yaparsınız. Ama Ben- el insaf yani değil mi? Onu şu gittikten sonra öyle güzel bir haber ya şaşırdım ben. Bana linki yolladı Uluslararası Komitemiz. İngiltere işte sizin hakkınızda böyle bakın ne güzel bir haber yaptı. 2 sayfalık Artık her yeri oradan da fotoğraflayarak kaçamazsın kardeşim yani. bunu yaptı ve geçtiğimiz haftada Evet. BBC'de yine aynı haberi röportaj olarak vermiş. BBC'de Samsung var.
Çok şey linki geldi yani bana planlı falan hiçbir şey yok. Evet. O linki geldi bana dedim çok iyi yani şöyle güzel böyle güzel tesisler her şey yeni hazırlıklar güzel o fotoğraflarımızı koymuş falan. Yani dedik ki biz bu işi yapacağız. Yani çünkü biz her şeye rağmen biz bu işi güzelini yapacağız, en güzelini yapacağız. Evet. Yani bunun da çok şükür böyle çok olumlu dönüşlerini alıyoruz. Bu Evet. bize hem güç veriyor hem diğer taraftan dediğiniz gibi çok ciddi bir sorumluluk. Vallahi inşallah Allah sizlere sağlık verir. Çok büyük bir aksilik olmazlarsa ben umutluyum. İnşallah güzel yani olacak çok her şey. güzel gelişmelerin olduğunu zaten insanlar şöyle bir sağına soluna bakarak araştırırlarsa Hı hı. ve de çok iyi bir şehre denk geldi ya. Hani ben burada Kesinlikle. yaşadığım için değil. Hani burası gerçekten çok tarihi olan, Hı hı. tanıtım açısından yani yeşille mavinin buluştuğu, Aynen, dağların bir tarafta işte ne bileyim bir tarafta da denizin olduğu, yani Kurtuluş Savaşı'nın başladığı ne bileyim yani buranın sadece tarihini anlamaları açısından bile baktıkları anda insanları farklı boyutlara götüreceğine inanıyorum. Yani biz zaten Türkiye'yi bunu tanıtmak biz bunu açısından. düşünerek zaten hani dedik sadece burada yatıp kalkıp daha Evet. sonra bir şey olmasın bu kişilerin. Evet. Bir spor organizasyonu olmasın. Biz mesela şehir merkezine Evet. bir servis işi kendi ring servislerimiz olacak. Hem sahil tarafına hem şehir merkezine tam çarşıya gidebilecekleri Yani noktaya bir Doğu Park'a oralara gitse, bir Batı Park'a gitse. hem kendimiz bir Evet. planlaması yapıyoruz. İnsanlar özgürce bir gezmek Evet, isterse evet. diyor. Onun dışında da ayrı Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Karadeniz Bölgesi sorumlularıyla birlikte bu işi siz ayrı planlarınızı, programlarınızı hazırlayın. Gitmek isteyen insanları burada Samsun'da nereyi görmesini istersiniz bu insanları? Kanyonu mu, kuş cennetini, nereleri görmek istersiniz? Ayrı ayrı programlarımızı hazırlayacağız. Mümkün mertebe buradan dolu dolu dönsünler. Valla işitme engellilerin benim bildiğim kadarıyla yürüyüş tutkuları var. İnanılmaz Genelde, sözcü. evet. Yani ben ayak uyduramıyorum. Yok, Yani hızlı ve çok şey yürürler. Ben onların mesela kuş cennetini beğeneceğini çok inanıyorum. Doğu Park'ta, Batı Park'ta o deniz Aynen. kıyısında yürüyüş yaparak o Bandırma vapurunu ne bileyim işte oraları görerek mesela bizim mavi ışıklar tesislerimiz var mesela oraları görerek, onun su kayı var. Su kayı görerek buraların ne kadar farklı bir şey olduğunu yürüyerek göreceklerini çok inanıyorum. Çünkü o yeşillikler üzerinde uzanıp yatacaklarını da böyle onun da çok büyük bir şey olduğunu, çok güzel bir şey olduğunu görecekler. Yani komitemizin şey var, evet. CEO'su var. Genel sekreter Evet. pozisyonunda. Şey yapıyor işte Samsun'a gidiyorum diyor. İşte Rusça yazmış. Onu Evet, hemen evet. çeviri şeyini alıyorum. Samsun'a gidiyorum diyor. Orada şeyi fotoğraf olarak Evet. buradaki sahil atmış. Önce geldiğinden Evet, çekiyor. evet. Geldiğinde de hemen bir gidiyor. Böyle bir 30 saniyelik bir video çekiyor. Hemen onu atıyor sosyal medyasına falan. Ya hayranlar yani öyle söyleyeyim. Yok çok daha Ya işte bu- diyorum ya onlar yürümeyi çok severler. Aynen. Yürüyüşü yani Aynen. etrafı incelemeyi, Çok fotoğraf sosyaller. fotoğraf İnanılmaz çekmeyi sosyaller. tabii ki. Evet. Çok bakış açıları kendilerine göre çok değişiktir, gelişmiştir. Çok keyif alacaklarına inanıyorum. Yeter ki araya işte ne bileyim ya. Yani bir yandan da insan böyle bu güzel organizasyonları bozmak için bir kenarda bekleyen bazı kendini bilmezleri de düşünüyor da inşallah. Onlar da zaten gücü yetmeyecektir. Yani Ben öyle düşünüyorum. Biz 21 doğru numara- biz doğru duralım, eğri Tabii yolunu bulur. kesinlikle, kesinlikle. Şimdi bu 21 tane branş var. Evet. 21 branşın hepsinde de zaten Türkiye bir şekilde kendini temsil edecek. Şimdi siz bu branşlar içerisinde hadi her şey bir tarafa bizim en çok başarılı olabileceğimizi konusunda var mı Şimdi ben bilginiz, bir düşünceniz? ona ben branşlara değineceğim. Hangi branşlarda bir Çok fazla çalışmasını vaktimiz yapıyoruz. kalmadı. Şöyle hızlı hızlı Bu geçersek. işte hani günün sonunda işin Evet. esası madalya. Evet. Ben önce buradan şeyi söylemek istiyorum. Bir farkındalık yaratma adına. Evet. Bizim futbol milli takımımız, işitme engeller futbol milli takımımız dünya şampiyonu. Evet. Yani son yapılan Voleybol takımımız da öyle geçtiğimiz olmuş. yıl Evet. geçtiğimiz yılda yapılan dünya şampiyonu Evet. futbol dünya şampiyonu oldu. Voleybol Evet. bizim milli takımımız erkekler. Evet. Geçtiğimiz yıl maalesef ki hain darbe girişimi zamanına Olmaz. denk geldi. Evet. Amerika'daydı finaller. Bu haberi alarak o final maçına çıktılar. Evet. Geçtiğimiz zamanda bir burada temsili bir kupa takdimi oldu. Uluslararası Komite Başkanı tarafından. Buradaki haberi hani biz bu maç alacağız diyerek çıkıp orada bir anlatırken hala tüylerim diken diken oluyor. Dünya şampiyonu oldular. Evet. Onun dışında bizim bireysel sporlarda, güreşte 7 defa olimpiyat şampiyonu olmuş bir İlhan Çıtağımız var. Evet. Yine
Samsun'da yaşayan Samet Bulut var. 5 defa Evet. bir dünya şampiyonu olmuş bir Samet'imiz var. Evet. Bir yine Samsunlu bir Ecrin'imiz var. Bayan basketbol milli takım evet. kaptanımız. Evet. Onun dışında judoda, karate, tekvandoda, bireysel sporlarda hepsinde Başarılı iddialıyız. olmuş, evet. Sürekli dünya şampiyonalarında, olimpiyat düzeylerinde sürekli bir madalyaya adayız. Madalyanın bir yerinden mutlaka tutuyoruz. Atletizmde dünya rekortmenimiz var. 400 metrede. 4x400'de Avrupa şampiyonluğu elde etmiş takımımız var. Yani şöyle bir baktığınızda 21 Potansiyelimiz, her spor şeyimiz branşımızda hazırız, değil mi? inanılmaz bir potansiyel var. Hem bu kişileri bir fark edelim. Yani düşünün ki ben konuşunca mesela İlhan'la bir işitme engelli kategorisi %55 duyu kaybı veya daha fazlası. İlhan'la konuştuğumuzda hani o çok mutlu oluyorlar. Bunun fark edilmesinden çok mutlu oluyorlar. Maalesef bunu bir öz eleştiri yapmak evet, gerekiyor. şimdi ben işaret dilinin de üzerinde durmamız gerekiyor. Şimdi ortalıkta diyorsunuz ki birçok insan söylüyor, işte işitme engelli yok. Hayır, işitme engelliler var. Biraz dikkat ederseniz hızlı öğrenenlerin %10'u işitme engellilerdir. Aynen. Birçok yerde bilenlerden. Çünkü ama benim Murat gibi işaret dili tercümanı arkadaşım mesela bir yerde çalışıyor diyelim. Bir işaret dilini bilen insanı gördükleri zaman ne kadar mutlu olduklarını ben gözümle gördüm. Aynen öyle. Ve bunların bütün her yerde, satış mağazalarında da olması gerekir. Ve ben artık herkese söylüyorum ki ya şu CV'lerinize İngilizce, Fransızca, Almanca'nın altına bir de işaret dili yazsanız Kesinlikle. göreceksiniz ki reyon görevlisi olsanız bile o kadar büyük bir farkındalık yaratacaksınız. Ama ve lakin işte bunun da bir yerde başladığı ve çok hızlı bir şekilde devam ettiğini, iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Ona çok kısa bir bilgi vereyim onunla alakalı. Lütfen. Yine bizim hem işitme engeller olarak, camia olarak biz şu anda Türkiye'de çok kaliteli eğitmenlerle çalışıyoruz. Yine Deftin Piksel'de de bir ilki yapıyoruz. Eğitimlerimiz zaten bir devam ediyor. Bir görselleri atmıştım eğer ekrana yansırsa. Çok kapsamlı eğitimlerimiz devam ediyor ve şu anda bir kitap hazırlanıyor. Sadece Deftin Pix'in bir bahanesiyle söyleyeyim. Aynı zamanda bir de işaretli kitabımız oluşuyor. Bu en son geldi inceledi bizim komitemiz. Çok şaşırdılar. Yani bu bizim şu anda gönüllü eğitimlerimizden kareler. Yine bir barkod sistemi olan, okutulduğunda barkoddan direkt görse video olarak önüne gelecek. Profesyonel bir kitaptan da daha interaktif bir kitap olarak hazırlanıyor. O konuda da bir sıkıntımız olmayacak yani. Yani kaliteli eğitmenlerle çalışıyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz. Bizim gönüllülerimiz, görevlilerimiz, resmi kurumlarımızın eğitimleri devam ediyor. Ve şu anda yeni olan şey Türk Hava Yolları'yla da bir işaret dili eğitimde konusunda en destekliyoruz. önemlisi de o zaten. O Yani geliştirişler onlar çok istekli, biz çok istekliyiz. Düşünün ki biz hep şunu onlar için de söylüyorduk. bir artı. Sizi havaalanından itibaren karşılıyor olacağız diyorduk ama şimdi bir şey değişti. Size havada karşılıyor olacağız. Yani düşünün güzel, ki işitme engelli bir katılımcı hostesin kendisine, bir kabin memurunun kendisine bu şekilde bir hoş geldiniz diye inanılmaz mutlu ediyor onları. Yani onu yaşayan insanlardan aldığım ve Murat'tan öğrendiğim şekilde Murat'a yaklaşan insanların o yüzlerindeki ışıltıyı gördüğüm zaman çünkü bir şey ifade edebilecek, anlatabilecek bir durumda. İnşallah bir sonraki programda sizde bir işitme engelli arkadaşlarımızla sonuna yaparız. geldik inşallah. Evet, her zaman beklerim yani her zaman. Her şekilde. Maalesef bizim de bir zaman sıkıntımız var. Hemen sonra ana haber başlayacak ama ben sizin bana vakit ayırdığınız için, bu yoğunluğun içerisinde, bu önemli organizasyonun başında, ucunda, kıyısında bütün vücudunuzu koyarak çalıştığınızı görüyorum. Çok teşekkür ederim. Ve bunların heba gitmemesi için herkesin de size karşı yardımcı olmasını, size destek olmasını canı gönülden arzuluyorum. Katıldığınız için de teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Kapanırken bir davette. Tabii buyurun. Yarın da bizim bir alışveriş merkezinde bir etkinliğimiz olacak. Samsun işaret dili öğreniyor. Etkinliğimiz olacak. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza davet etmiş olalım. İşaret dili eğitimi yaygınlaştırılması konusunda bir çorbada tuzumuz olsun. Hatta bakın en önemlisi de bitireceğim ama logodan bahsetmedik. Yani logo bile önemli bir yer etmiş. Yani başarılı ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Seylan tarafından hazırlanmış. Logoda sülün, el, zeytin dalı, lale motifleriyle olimpiyat ateşi ve renkleri yer alıyor. Yani dikkatini çektiği zaman yani bu kadar
bence ciddi hazırlanmış bir organizasyonu. Uluslararası Evet, bir uluslararası, bir yarışmada ödül ödül ödüllü bir almış, logo evet. ve Uluslararası Evet. Olimpiyat Komitesi Takdir Başkanı edilen İstanbul'a geldiğinde Evet. Sayın Bakanımıza bizzat konuyla alakalı Evet. teşekkür etti, tebrik etti. Yani oradan gelen çok beğeni, evet, aynen kesinlikle inanılmaz beğeni. Ben halkımızdan da bu kadar mücadelenin edildiği ve bu fırsatın da en iyi şekilde değerlendirilmesini canı gönülden arzu ediyorum. İnşallah. Tekrar katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, bu hafta da Engelsizlik programının sonuna geldik. Yalnız 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'ydı ve bugün de Hemşireler Günü. Şimdi ikisi arasında bir fark var sevgili seyirciler, onu da belirtmeden edemeyeceğim. Engelliler Haftası dediğimiz zaman ben her zaman burada söylüyorum ki bu bir farkındalık haftasıdır. Kutlama değildir. Sizin burada insanların engellerle birlikte olmanız ve onları tanıyıp bu farkındalığı zaman içerisinde hayatınızda paylaşarak, onlarla bir şeyler paylaşarak, onları tanıyarak bir yola çıkarak yola çıkmanız açısından yapılmış günlerdir özel gün. Ama Hemşireler Günü dediğimiz zaman da işte Hemşireler Günü kutlamadır. Tüm hemşirelerin başta annem olmak üzere Hemşireler Günü'nü kutluyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.